Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı işler, bol kazançlar. Ben cep telefonu teknisyeniniz ve eğitmeniniz Hakan sevgili dostlar. İkinci ders videomuzda bir telefonun arka kapağını nasıl açarız? Arka kapağını açma sebeplerimizden bir tanesi şu an separatörde ısınıyor sevgili dostlar. 100 derecede ısınıyor. Yaklaşık 8-10 dakikada da sizleri bekletmemek adına kapak açmaya hazır hale gelmesi için 10-15 dakika ısıtmam gerekiyor. 80 derecede 10-15 dakika, 100 derecede de 5-6-8-10 dakika yapışkanlık durumuna göre beklemeniz gerekiyor sevgili dostlar. İşte bu bekletmeyi yapmamak için sizlere videoyu başlatmadan önce arka kapağı ısıtmaya başladım ve devam ediyor aynı şekilde şu anda ısınmaya sevgili dostlar. Bir telefonun kapağını neden açmak zorundasınız? Herhangi bir teknik arızası oluştuğunda, şarj almadığında, pil değişiminde, kamera vesaire, mikrofon, her türlü sorunda arka kapağı açmak zorundayız. Çünkü bu kapaklar yeni telefonların hepsi artık vidaları ve iç aksamları kapağın ısıtmalı olarak açılan kapağın içinde. Dün de ilk elimizdeki lazım olan hatırlarsanız separatörden bahsetmiştik. Şu an separatörümüz arka kapağımızı ısıtıyor. Bize lazım olan ekipmanlardan bahsedelim. Nelere dikkat edeceğiz? Ne şekilde bu kapağı açacağız? Bu telefonun kapağını. Telefon ısınıyor bakın farkındaysanız. Ve yapmamız gerekenlerden bahsedeceğiz sevgili dostlar. Yapmamız gerekenlerden ilk başta telefonu parçalayıp içine gireceksek ilk olarak anakartı açacaksak örnek veriyorum. Sim yuvasını çıkartacağız arkadaşlar. Yanımıza bir kase alacağız. Ve bu kasemize adamın telefonundan çıkan bütün parçaları hangi bozuk parça olduğunu düşünüyorsak, örneğin pil olduğunu biliyorsak pil değişimi için pile ulaşmamız gerekiyor. Haliyle de kapağına ulaşmamız gerekiyor. Kapağını açmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu 100 derece ısındığında elimizi yakacak derecede telefonun arkası ısınıyor sevgili dostlar. O yüzden ısıya karşı sizin elinizi koruyacak olan bu eldivenleri kullanmak zorundasınız. Elim yanmaz diyorsanız çıplak elde de yapabilirsiniz. Yanında da bir adet jilete ihtiyacımız var. Ve bu jileti nasıl kullanacağız? Önce ondan bahsedeyim. Jiletimizi şöyle köşesinden bir miktar kısa tutacağız arkadaşlar. Kapağın sadece kenarlarındaki kısmı çizerek kullandıkları B7000'i veya da kendimizin daha önce sürmüş olduğu B7000'i ile kapağın bağlantısını kesmek için. O B7000 şu anda yumuşuyor. O yüzden ısıtıyoruz zaten. Isıtmadan açamayız. O bağlantıyı kesmek için jileti kullanacağız. Jileti kapağın kenarında kanalları var arkadaşlar. Görebiliyor muyuz bakalım. Şöyle bakın araları var. Bunu bunun içine bu şekilde sokup böyle içeride hasar vermeyeceğiz arkadaşlar. Direktmen dikeyden gireceğiz kenarına. Mümkün olduğu kadar dik saplayacağız. Mümkün olduğu kadar da şöyle kısa tutacağız arkadaşlar. İçine kaçıp içerideki herhangi bir filmi kesmesin diye. Şimdi ağır çekimde yapalım. Kanala batırdım bakın. Şöyle sizin de göreceğiniz şekilde takip edeyim videoda. Bak alt tarafta parmağımı fren olarak koydum. İçeri kaçmasına izin vermiyorum. Üst tarafta da diğer gördüğünüz fren olarak kullanıyorum arkadaşlar. Telefonun kimisi kavisli olabilir arkası. Kimisi düz olabilir. Ama şu hareketi yaparken sadece kenarlarını çizmek için kullanacağız arkadaşlar. Ağır çekimde gideceksin. Bir anda çekeyim hard diye gitsin diye düşünmeyeceksin. Mümkün olduğu kadar yavaş gitmek zorundasın. Bu kapakların plastik ve cam alanları var. En ufak takıldığında kapağı kırarsın. Müşterine yeni bir kapak alıp cebinden ödemek zorunda kalabilirsin. Buna dikkat ediyoruz. El frenimi kullanıp bak yavaş çekimde ağır ağır gitmek zorundayım. Şu an elimde sizinle bu konuyu anlatırken elimde bir taraftan da soğuyor. Artık şu an hareket etmiyor. Takıldığı yerde bırakıp tekrar ısıtıyoruz arkadaşlar 1-2 dakika. O esnada da ne yapmış oluyoruz? Yine B7000'in yani yapışkanlı kısmının yumuşamasını ve arkasından da jiletimizle oradaki B7000'de kasanın bağlantısını kesmiş olacağız arkadaşlar. Kapak açarken dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi dediğim gibi içeride içine yatık şekilde sokup
boş alanını bildiğim bir kapak olduğu için size kötü bir örnek vereceğim. Bunu böyle içine soktuğumda şurası boş ama bunun altında batarya var arkadaşlar. Aynı zamanda da diğer tarafta da NFC'si olabilir, parmak izi olabilir ve şebeke antenleri var arkadaşlar şu bölgelerde. Onları kesmemeye dikkat edeceğiz. Kesersek adamın şebekesi çekmez, Wi-Fi'si vesairesi Wi-Fi'nin dibinde çeker veya ön odada çeker, balkonda çeker ama evin içine girdi mi telefon çekmez arkadaşlar. Buraya kadar mutabıkız sanırım. Şimdi dik tutuyoruz mümkün olduğunca. Bak telefona göre paralel ve dik tutuyor. Az bir şey yatırabiliriz. Ama bunu bunun içine şöyle boş bir alan yapalım. Şu alan boş. Bunu bunun içine batırıp bu şekilde kapağı doğrayarak, daha doğrusu içerideki malzemeyi doğrayarak dolanmıyoruz. Kapak konusunda fazla ısıttığınızda siz diyelim ki takıldı gitmiyor, zorluyor. Kontak spreyi jiletinize sıkarsınız. Örnek olarak jilete kontak spreyi sıkacağım ve bu yapışkanlı kısmı etkisiz hale getireceğim. Tabi hepsi bir anda olmuyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuraya batırdık. Şu an jiletimiz içinde. Nasıl yapacağız? Damlacık şeklinde sıkacağız. Kontak spreyimizi sıktık. Orası ıslandı. Bir daha sıkayım. Fazla abartmadan. Damla damla buradan içine kaçmasına izin veriyoruz. Minikten. Ve bu kapaklarda dikkat edeceğiz. Diğer bir şey daha var. Samsung'ların bazı modellerinde ve bazı yeni model telefonlarda kapakların iç kısımdaki renkli mavi olur, yeşil olur vesaire kısımları folyo gibi. Yani nasıl söyleyeyim cips poşeti gibi. Onlar da soyulabilir. Soyulmaması için. Şimdi jileti içine sokmayacaksın. Ayrıca de bu kapağın herhangi bir boyasının soyulmaması için ve daha da olduğu haline kötü olmaması için o açtığımız kısımdan içeriye plastik böyle yumuşak materyaller kullanabiliriz. Bunlar ekran cam koruma, film cam korumalarının dışından çıkıyor veya oka bantlarının dışından çıkıyor. Oka bandının ne olduğunu daha sonra göreceğiz. Gördüğünüz gibi ıslattık. Artık sıcaklık artı bak hemen B7'nin özelliğini öldürüyor. Benim burada kolayca bu kapağı açmamı sağlayacak arkadaşlar. Şöyle ıslatalım. Bu sıvı içeri kaçarsa zarar verir mi? Hayır, zarar vermez. Tam tersine işini kolaylaştırır. Abartmazsan sorun yok. Bu hızlı bir uçucu. O yüzden bir de bu iş için yapılan bir madde olduğu için bakın yine gidiyorum. Bak bu yumuşak filmle gidiyorum. Böyle kapağı jiletin kesmesine zarar vermek, içerideki filmlere zarar vermek gibi bir şans kapağa vermiyorum arkadaşlar. Dikkat edeceğiniz kapağı açmadan önce yine arkada parmak izi var mı? Veya yanda on ve power tuşuna bağlı parmak izi var mı? Ona dikkat edeceğiz. Varsa onun olduğu yere diyelim ki bu parmak izi tuştan farz edelim arkadaşlar. Bu bölgeye geldiğinde burada jileti tamamen dik tutacaksın. İçine kesinlikle sokmayacaksın. Buradan film geçiyor. Bu filmi kesersin. Gider adama parmak izini yeniden satın almak zorunda. Cebinden ödeyerek halletmek zorunda kalabilirsin. Aynı zamanda kötü tarafı paranla rezil olmak diye bir durum var. Ne yapabilirsin? O anda malzemeyi bulamazsın. Adama da dersin ki 2 saat sonra gel. İşte atıyorum ekranını değişeceğim. O arada aksilik oluşur. Adama işi teslim edemezsin. Bir de itibar kaybedersin. O anlamda o toplara girmemek için kapağı boşa aldık ve içeriye girdik arkadaşlar. Kapağın iç kısmını görüyoruz. İç, orta, çıtadan şu anda orta kasadan görüyoruz. Orta kasayı görüyoruz. Şu anda kapağımızı açtık. Artık pil mi değiştireceğiz? Yoksa hoparlör mü değiştireceğiz? Parmak izi mi değiştireceğiz? Ne yapacaksak ona göre separatörümüzü durduralım. Artık burada işimiz yok. Ona göre açacaksın ve ne yapacaksın? Gerekli tedavi yapacaksın güzel kardeşim. Şimdi şöyle biraz sistemimizi ne yapalım? Telefonun parçalarını tanımak üzere kamerayı biraz daha geriye alalım ve çalışmayı sizin göreceğiniz şekilde de
Devam ettirelim arkadaşlar. Şunu şuradan alalım. Şuradan bir bakalım. Evet, pedimizi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şimdi kapağı açtık. Farz edelim ki bu telefonda batarya değişeceksin veya başka bir on-off filmi değişeceksin. Parçalarını tanıyalım. Kapağa ulaştık arkadaşlar. Artık eldiveni çıkarabilirim. Elim yanmayacak. Ve tek tek parçalayalım. Ve hangi parçalardan oluşuyormuş, içinde ne varmış görelim arkadaşlar. Şöyle mi yapsak? Bakayım, sizin görebileceğiniz, en rahat görebileceğiniz şekilde ayarlamaya çalışayım. Genel yapısı itibariyle görebildiğiniz şekilde ayarlayalım arkadaşlar. Şöyle biraz daha yatırırsak nasıl oluyor? Gayet güzel oluyormuş. Devam edelim. Az da bu tarafta çalışırsak tamamdır. Ne demiştik? Tornavidaya ihtiyacımız vardı hatırlarsanız. Ve vidaları sökeceğiz. Telefonumuzu çıkan parçalarını tek tek parçalayacağız arkadaşlar. Şöyle genel yapısı itibariyle. Sizler de bir telefon hangi parçalardan oluşur bilenler biliyor, bilmeyenler için de öğretmiş olalım. Hemen vidaları hızlı bir şekilde söküyorum. Dikkat edeceğiniz şeylerden bir tanesi sevgili dostlar. İlk etapta sim yuvasını sökmek zorundasınız. Eğer anakartla ilgili bir işlem yapacaksanız sim yuvasını sökün. Yoksa bunu sökmeden anakartı çıkartmaya kalkar, anakartı kırarsınız arkadaşlar. Geldik kolayca çıkan tırnağımızı. Bir de baş ve işaret parmaklarınızın sol elinin tırnaklarınızı uzatırsan bu tip filmleri şöyle kolayca rahat bir şekilde sökebilirsin. Şu an bir parmak izini çıkaracağız arkadaşlar, filmini. Çıkardık. Bu gördüğünüz parçamız parmak izi arkadaşlar. Çeşitli şekillerde olabilir. Genel anlamda yuvarlak, arkada ortadakiler. Böyle de bir filmi. Başında da bir konnektörü var arkadaşlar. İlgili bölüme bağlandığında da geri toplamasında görürüz. Şöyle 3 aşağı 5 yukarı bir telefonu açmış ve içinde neler olmuş, neler varmış görebiliriz sevgili dostlar. Hemen vidaları söküyorum. Ne demiştim? Arka kapağın içinde demiştim vidalar. Görüyorsunuz vidalar burada. Şöyle. İşte burada da bu B7 bahsi geçen B7'imiz vardı. Sen içeriye sokarsan şöyle şu filmi kestiğinde şebeke zarar görebilir. Yine burada bir ufak çalışma yapılmış daha öncesinde. Şebeke ile ilgili bir bakır koyulmuş. Anten niyetine eklenmek istemiş arkadaşlar. Görebildiklerimiz arasında. Devam ediyoruz. Hemen vidaları sökeyim. Şöyle bir. Orada görebiliyor musunuz? Bakalım. Göremiyor musunuz? Düzeltelim. Şöyle yapsak. Şu an elim geliyor. Uzaktan yapsam. Neyse vidaları sökeyim. Akabinde de parçaları tek tek gösterelim arkadaşlar. Bir telefon içinde ne varmış? Hangi parçadan oluşuyormuş? 3 aşağı 5 yukarı. Hemen tanıtmış olalım. Böylelikle de bir telefonun içini nasıl açabiliriz? Onu öğrenmiş olalım arkadaşlar. Hiçbir şey bilmeyene göre ders programı sıralamasını yapıyoruz. Ve diyelim ki şarj soketi değişeceksin. Eğer boardlu ise board'u değişebilirsin veya board'un üzerinde şarj soketini değişebilirsin. Ara filmi olabilir, ekran değişimi olabilir, batarya değişimi olabilir veya anakart tamiri olabilir. Anakart üzerinde elle sökülen parçalar hariç diğer power'dır, şarj entegresidir, işlemcidir, MMC'dir. Gereken nerede arıza varsa sıvı temastır gibi sorunlarda anakarta girmen gerekir. Şimdi şunları da açalım. Yani daha önceden bizimle kendini geliştirmiş takipçilerimiz var. Şimdi bu videoyu, ya hocam biz bunu biliyoruz zaten, niye bunlarla uğraşıyorsun diye. Hayır, seriyi tamamlamak için böyle yapmak zorundayız. Hiç bilmeyen birisi katıldı aramıza. Bu işe meraklı ve meslek anlamında öğrenmeye niyetli. Bunlar zaten hızlı işleyerek gideceğiz. Sonrasında ise kasanın içine girmemiz gerekir. Normalde sen diyelim ki telefon
kendi telefonunu tamir etmeye çalışıyorsun. İşte makineleri aldın. İlk eline telefon aldın. İlk aldığın telefonda ne yapman gerektiğini görmen açısından bilmeyenlere de faydamız olsun diye bu şekilde yürüyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim tamam, vidaları açtık. Artık bu kapağı nasıl açacağız? Yani iç kapağı diyelim. Kenar çıtasını nasıl açacağız? Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şu sim yuvasını orada, bakın, tırnaklarınızı uzatmanızın sebebinden, baş parmağınızı uzatmanızın sebebi şu araya girmeniz arkadaşlar. Şu menaları kullanabilirsiniz ama bunlar kalın olduğu için adamın kenar çıtasına ve orta kasaya zarar vermesin. Buradan en kolay, buradan batıyor. Tırnağımı batırıyorum. Sadece aşağı doğru çekiyorum arkadaşlar tırnağımı ve kenar çıtasını açıyorum. Dikkatli bir şekilde açıyorum. Şöyle tırnağımı gezdire gezdire arka taraftan görelim. Geçtik ve şarj bordu boştaymış arkadaşlar şimdi. Ve iç kapaktan anakart kapağı ve kenar çıtasından örneği görüyorsunuz. Üzerinde neler var? Bizim ses kısma, power tuşu, ses kısmı açma tuşu. İçeride de bunun filmi olan on-off filmi diye geçer. On-off filmini görüyoruz arkadaşlar. Yine kapağımızda bu sefer buzzer'ımız, yani hoparlörümüz kapağımızda var. Hoparlörden ses gelmiyor, cızırtı geliyor, patlak dediğinde bu hoparlörü çıkartıp yenisini, modelini söyleyerek malzemeciden aldığında şöyle yapalım, örnek olarak gösterelim. Bunu şuradan çıkarttığında güzel kardeşim ne olur? Hoparlörü değiştirmiş olursun. Şimdi yapışkılı çıkartmak istemiyorum. Altına, kenarına şöyle tornavidaya batırıp çıkarttığında hoparlörü boşa aldık. Şöyle gösterelim. Şu an görüyorsun, çıkarttık. Bunun değiştirdiğinde de işte hoparlörünü değişmiş oluyorsun. Güzel kardeşim. Ve hoparlör buzzer diye geçen parçayı görmüş olduk. Kenar çıtasını, kapağını gördük. Ekran çıtası ayrı. Bu da kenar çıtası arkadaşlar. Kapak, iç kapak da diyebiliriz. Bunu da buraya aldık. Üzerinde ne var bir de başka? Kamera lensi. Telefonun marka modeline göre değişebilir ve iç kısımda gördüğünüz anten ayakları var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Onu da aldık. Peki anakarta ulaşmadık. Şimdi buradaki gördüğümüz parçaları bir şöyle gözlemleyip tanıyalım. Şarj bordu arkadaşlar. Şarj borduna yukarıya giden ekran filmi ve ara film var arkadaşlar. Şarj bordunun üzerinde şarj soketi, kablolu kulaklık girişi, modele göre değişebilir. Genel yapısı itibariyle konnektörü ve ara film aracılığıyla şarj soketinden gelen voltaj ve kablolu kulaklık girişinden gelen sesleri aktaran ara kablo diyebiliriz. Bir tane bantımız var. Bantımızı açalım. Geldik ve bantımızı açtık. Evet, görelim. Telefonun parçalarını da tanımış olalım. Aşağıdan yukarı gidelim. Şarj bordumuz demiştik. Ara film demiştik ve ekran filmi de ekrandan geliyor arkadaşlar. Bazen iki parça, bazen tek parça olabilir. Burada iki parçalı bir ekran filmini görüyoruz. Ara film aracılığıyla yukarıya gidiyor. Ve ekran filminin ara filmini söktük. Devam edelim. Şimdi de şarj bordunun ara filmini sökelim. Ara flex diye geçer. FPC kablo diye de geçer. FPC filmi diye de geçer. Sen işte atıyorum A20, bu A20 bir model. A20 ara film dediğinde sana bunu verirler. Sen de bunu örneğin takarken ağzını kırmışsındır, konnektörünü kırmışsındır. Ya konnektörünü değiştireceksin ya film alıp takacaksın veya da aradan kopmuştur. Burada bir sürü kablolar geçiyor. Çok ince hatlar geçiyor. O hatlardan biri delinmiştir cımbızla vesaireyle. O sebeple de bunu değiştirmen gerekebilir. Görevi şarj borduyla şeyin arasında, anakart arasında şu kısımda gördüğünüz bu da anakart arkadaşlar. Üzerinde kameralar ve şebeke antenleri var.
Ve koruma kafesleri var. Aynı zamanda da bağlantı yapacağımız konnektörler ve diğer komponent ve entegreler de kafeslerin altında arkadaşlar. Parçalamaya devam edelim. Ve şöyle bir şarj boardunda anten kablosunu sökerken şöyle altına ya kambur cımbız ya düz cımbızdır dibinden şöyle yapabilirsin. Şöyle. Bunu yaparken de etrafında bulunan komponentlere zarar vermeden yapacaksın. Dikkatli bir şekilde. Anten filmini boşa alalım. Şöyle yine aynı şekilde. Dikkat etmemiz gerekenlerden bazıları bu şekilde. Anten filmini boşaldık. Şarj boardunu örnek olarak çıkartayım. Bu bir şarj boardu arkadaşlar. Ve üzerinde de şarj soketi, demin de dediğim gibi konnektör. Ve üzerinde de entegre komponentler vesaireler, gerekli parçalar ve yine antenler var. Şarj boardu şarj almadığında eğer bu board arızalıysa veya şarj soketi arızalıysa yapabilirsen şarj soketini değiştireceksin. Yapamıyorsan bu boardu elinle söküp yenisini alıp takacaksın. Devam ettik. Anten telleri arkadaşlar. Şebeke anten telleridir bunlar. Ve aşağıda şarj boarduna veya yine bir şarj boardu gibi küçük parçalara bağlanır. Deminki iç kasadaki ayaklara temas ederek buradan da kasayı anten olarak kullanır. İç kasayı anten olarak kullanır arkadaşlar. Ve yukarıya geçelim. Geçmeden önce pilimizi görelim. Bakın pilimiz burada ve batarya değişimi olduğunda pil böyle her zaman kolay çıkmaz. O durumda da ısıtman ve altına biraz Zippo benzin damlatarak o deminki gibi filmleri sokarak sökebilirsin. Daha sonrasında gösteririm. Şimdi genel yapı itibariyle telefonun içine ulaşmış olalım. Bataryamızın da diyelim ki bataryası erken bitiyor. Hemen aynı model Samsung A20'nin bataryasını hangi model batarya değiştireceksen telefonun bataryası bitiyorsa alıp yerine dün bahsettiğim çift taraflı bantları ya buraya ya zemine, genel anlamda zemine yapıştırıyorsun. Biraz şuraya biraz şöyle. Sonra pili koyup artık al sana yeni bataryayı takmış ve değiştirmiş oluyorsun kardeşim. Devam edelim. Anakartın şöyle söyleyeyim. Anakarta geldik değil mi? Anakartı buradan hard diye altına kaşık, demir kaşık, cımbız, işte tırnağın vesaire sokmuyorsun. İlk önce bakıyorsun. Anakartın üzerinde neler var. Dikkatli bakıyorsun. Aradığımız şey şu köşede gördüğün aslında anakartı orada sabit dursun diye. Her anakartı değişik olabilir. Vidayı sökmeden bu anakartı sökemezsin. Sökmeye kalkarsan vidanın bağlı olduğu yer kopar, kırılır. Burası da şebeke antenlerin olduğu yer. Ve hatlar da geçiyor altından üstünden. Arka tarafa da var. O zaman da anakartı kırarsın. Adama yeni bir anakart veya telefon hediye etmen gerekebilir. Devam edelim. Anakartı ulaştığımızda eğer anakartı sökmemiz gerekiyorsa örneğin burada anakartı hangi durumda sökmemiz gerekiyorsa örneğin kamera değişeceğiz. Bu kamera arkadan bağlanıyor anakarta. Ön kamerası ise buradan direkt bağlanıyor. Biz arka kamera modülünü değiştirmemiz gerektiğinde ise bu anakartı boşa almamız gerekiyor. Şimdi boşa alalım. Şu anakart vidasını bir sökelim. Öncelikle anakart vidamızı da söktük. Ve şimdi boşa aldık. Şimdi neye ulaştık arkadaşlar? Anakarta ulaştık. Bu anakartın duruş şekline göre baktığında senin ön kameran neredeymiş? Bak buradaymış. Yani öne bakan kamera senin ön kameran. Bu kamerayı çıkartırken neye dikkat edebilirsin? Dibinde komponent varsa konnektör ve aşağıdaki komponentler, konnektörler dahil filmi sökeceksen ya bir kalem pena kullanacaksın ya da dediğin gibi tırnağını uzatacaksın. Altına takıp kaldıracağız ama komponent olmayan boş yerden yapacaksın. Gelelim işte sağ sol elimizin işaret parmağının tırnağını uzatma sebebimiz de bu tip yerlere rahatça tırnağımızı sokup açmak açısından. Ön kamerayı görüyoruz. Her kamera bunun gibidir ama şöyle söyleyeyim çeşitli ufak tefek farklılık gösterir. Kamera bu şekilde arkadaşlar. Ön kamerayı gördük.
Şimdi de arka kamera çiftli modelini görüyoruz. Bunun dörtlü beşlisi olanı var. Çeşitli. Bunların filmlerini çıkartıyoruz. Filmleri var gördüğünüz gibi. Bakın burada konnektörlerini görüyorsun. Dişili erkekli. Takarken de şöyle etinle düzgünce takıyorsun. Çıt sesini duyduğunda takmış oluyorsun. Ve kamera çalışmıyor diyelim. Eğer anakart kamera hattında entegresinde vesairesinde sorun yoksa, kamera modülü arızalıysa, örneğin bulanık gösteriyor, ne yapacaksın? Bu modülü çıkartacaksın. Sen bunun sıfırını veya ikinci el çıkmasını bulup takabilir ve değiştirebilirsin. Kamera modülünde hangisi ise bu sıkıntılı olan, ona göre değiştirebilirsin. Anakarta geldik. Anakart arızalıysa, çalışmıyorsa, pil değiştirdin, şarj bordu falan filan değiştirdin. Anakartın arızalı olduğundan emin olamadın, ölçmeyi biçmeyi bilmiyorsun diyelim. O zaman da bu anakartı bulabilirsen A20, illa A20 değil, ilgili modelle alakalı. Hangi anakarta ihtiyacın varsa bulursan, adamlar anakartı parasını verir, alır. Kendi gerekli sağlam parçalarını takıp tekrar bu parçayı geriye yapıştırıp ne yapabilirsin? Cihazı, çalışmayan bir cihazı hale getirebilirsin. Anakart tamiri de yapabiliyorsan, bu anakartın üzerindeki her şeye müdahale edebiliyorsan, o zaman sen anakart tamiri de yapabilirsin. Haliyle daha bilgin ne kadarsa o kadar ekmeğini yersin. Şimdi yine bir parçaları göstermeye devam edelim. Şimdi şurada gördüğümüzde bizim kulaklık ahizemiz arkadaşlar. Çeşitli şekillerde olabilir. Çeşitli irili ve ufaklıkta olabilir. Şurada da bir telefonun titreşim motorunu görüyoruz. Bu modelin titreşimi bu şekilde arkadaşlar. Çeşitli şekillerde olabilir. 4 köşe olabilir. Genelde bu yuvarlak şekilde artı ve eksi voltaj alma ayakları olan titreşimler genellikle şu anki modellerde yeri değişebilir. Ekran çıtası üzerinde yeri değişebilir. Bu da titreşim motoru arkadaşlar. Ve çoğu telefonda da on-off filmi, ses kısmı açma filmi kenar çıtasının içinde veya ayrıyeten olabilir. Ve neyimiz var? Geriye kaldı ekran çıtamız. Ekrana geldik arkadaşlar. Ekranımızın bağlı bulunduğu, yapıştırdığımız yer bu gördüğünüz ekran çıtası. Şu anda çıtalı bir ekran görüyoruz. Çıta dediğimiz bu kasadan bahsediyoruz aslında. Buraya da anakartı, pili, şarj bordunun kameraları, gerekli şeyleri takıp monte ettikten sonra geri topladığımızda ise hepsi bir araya tekrardan bir telefon oluyor arkadaşlar. Bir kapağın açılımını ve de bir telefonun içinde bulunan parçaları tanımış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hayırlı işler, bol kazançlar sevgili dostlar.